Şimdi şöyle bir iğneye geçtim. Şimdi şurayı böyle içeri alıyorum. Şurada hafif bir delik oluştu. Böyle olduğu zaman sizde değer olmayabilir. Böyle dikerek kapatabilirsiniz orayı. Şöyle bir görüntü olacak. Sonra burayı zaten bu tarafı dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu parmağımızı yapalım. Burada bu ipimi kesmeyeceğim. Kalsın. Daha sonra burayı dikerken kullanacağım. Burayı da nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapayım. Yani aslında şöyle elinizde bir şey varsa onunla bile yapabilirsiniz. Çok da şey değil yani. Küçük bir kısım olduğu için belki hatta daha rahat edersiniz. Şu ilmeklerimi ipe takmıştım. Onları şimdi tekrar alıyorum. İpi çektim. Şimdi burada ipimi bağlayacağım. Ama şuradan da ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Daha bu bağladığımı direkt böyle takıyorum. Şimdi şurada böyle bir boşluk var. Şu eldivenimizin orası. 1, 2, 3, 4 tane. Bu koyduğumla birlikte 4 tane oluyor. 4 tane ilmek çıkartacağım ben. Siz 5 de çıkartabilirsiniz. Daha fazla da çıkartabilirsiniz. Hani parmağın ne kadar geniş olmasını istiyorsanız aslında biraz ona bağlı. Onu da hatta ben böyle çıkartıyorum. Biraz daha oradaki o boşluk olma ihtimalini kapatıyor. Mesela ipi alıyorum. Bir tane böyle yapıp daha sonra şişime takıyorum. 2 oldu. Bir tane de buradan çıkartacağım. Biraz şöyle tek şey değil de 2 taneyi birden batarsanız arkadaşlar daha iyi olur. Şimdi şurada biraz yaptıktan sonra boşluk kalabiliyor. Onu diktikten sonra yine iğneyle kapatacağız. Bu kısmı da şöyle şu an ters yüzeydeyim. Ters olarak öreceğim. Biraz başta sıkıntı olabilir. Çünkü hem dar bir yer hem de ilmek sayımız az. Böyle devam ediyoruz. Ters bir şekilde işledik. Düzde de düz bir şekilde işleyeceğiz. Peki kaç sıra olacak? Onu da hemen paylaşayım sizlerle. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra boyunca öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra şurada bir kesme işlemimiz var. Evet, geldim şimdi. Ben böyle hem tığ hem de şunu kullandım arkadaşlar. Size ilk başta söylediğim gibi siz şişle de işlemeye devam edebilirsiniz. Ama böyle daha kolay oldu. O yüzden kesmeyi de böyle göstereceğim. Şimdi şu ilk ilmeğimi normalde tek alıyordum. Bu sefer böyle ikisini bir aldım. Şöyle bir işliyorum. Yani iki ilmeği birden kestim. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi yine birlikte ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yani aslında aynı şekilde
böyle her ilmekleri birlikte öreceğiz. Aslında şu parmak ucunu yaptığımız teknikle de olabilir. Ama o biraz zor oluyor. İlmek sayısı böyle az olduğu için küçük işlemek zor oluyor. Ben o yüzden böyle yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Hepsini birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle aslında zor oldu. Şöyle de yapabiliriz. Başka bir iğneyle. Yani kapama yapacağım. Hepsini böyle bir ipten geçirip sıkacağım. Kapama yapacağım. Şöyle buradan geçirdim. Şöyle ilk ilmeğin oradan geçiriyorum. Ortayı böyle büzdüm, kapattım. Tersten de dikebilirsiniz. Bu taraftan da dikebilirsiniz. Ama ben şöyle tersten dikeceğim. Burayı komple buraya kadar dikelim. Boşluk kalmayacak şekilde. Evet, diktim arkadaşlar. Şöyle. Şurayı henüz dikmedim. Geyiğimi diktikten sonra oranın dikisini yapacağım. Böyle oldu. Şimdi geyik yapmaya başlayalım. Bunun için ben bu renk kullandım. Yine burnunu da kendi ipiyle yaptım. Şöyle aslında bunu anlatmak istiyorum. 6 tane sık iğne ile başladım arkadaşlar. 1 2 3 çift yaptım. Şu en son sırada 1 2 3 çift yapana kadar, yani 6 sık iğne yaptım. Sonra hepsine bir battım. Sonra bir tek bir çift battım. Daha sonra 2 tek bir çift battım. Daha sonra 3 tek bir çift battım. Daha sonra bir sıra düz işlerken kulağımızı yaptım. Şimdi ben bu şekilde hazırlayacağım 3 tek bir çift yapana kadar. Şu son sırayı, kulak yaptığım sırayı birlikte örelim. Evet, şimdi 3 tek bir çift yaptım en son. Şimdi şu son sıra yapacağız. Orayı şöyle yapıyorum arkadaşlar ben. Battım, direkt geçiriyorum. Battım, direkt geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yöntemi gibi yapıyorum. Sık iğnelerin tepesine batıp direkt geçiriyorum. Şimdi şurası birleştirme yerim, orası alta gelecek şekilde ayarlayacağım. Şöyle ilk kulağımı buraya yapabilirim. 1 2 3 4, şuradan bir sayacağım. 1 2 3 4, evet. 4 5 6 tane çektim. 2 tanesini atlayıp dördüncüye tığımın başına alıyorum. Dördüncüye batıyor. 2 tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Hepsini birden işliyorum. Tığımı alıyorum. Yandaki zincire battım. Hepsini birden işledim. Tığımı aldım. Yandakine battım. Hepsini birden işledim. Tığımı aldım. Battım. Hepsini birden işledim. Daha sonra şöyle yandaki sık iğneye geçeceğiz. Oraya bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve 1 2 3 4 5 6, bir sayacağım.
1 2 3 4 5 6 7 7 tane ipim kaçmış. 7 tane sık iğnemi ördüm. Şöyle elimle biraz açıyorum. Daha sonra buraya da bir, yani yandaki 8.'ye daha doğrusu bir ilmek kaydırma yapıp tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi dolayıp 2 tane atlayıp üçüncüye çakma trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi yandakine geçiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Başladığım yere kadar ilmek kaydırma, ipimi keseceğim. Bunu dikeceğim arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz uzun bırakalım keserken. Bunu da buradan alıyorum. Evet. Kafamız hazır. Şimdi boynuzlarımızla burnumuzu da yapalım. Şimdi boynunuza geçtim. Onun için daha bir tık daha koyu kahverengi aldım. Aslında bir tık değil, bayağı koyu aldım. İpimi bağladım. Toplamda 8 tane zincir çektim. Şimdi şu yandakine, ilk son çektiğimiz değil, bir öncekine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. İkinciye batıyorum tekrar. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi şu en son battığım yere bir ilmek kaydırma. Onun yanına bir sık iğne yapıyorum. Yani şöyle bir şekil elde etmeye çalıştım. Daha sonra 1 2 3 tane sık iğnemi yapıp dibine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektim. Yani ben böyle yaptım. Daha farklı isterseniz yine yapabilirsiniz. Dikerken de şöyle biraz çektirerek dikersek şu görüntüyü alıyoruz. Diğer kulağı da aynı şekilde yapalım. Evet, geldim şimdi. Burun kısmını da ördüm arkadaşlar. 5 tane sihirli halka yaptım. İçerisinde 5 tane sık iğne yaptım. Daha sonra hepsine çift battım. 10 tane sık iğneye tamamladım. Şimdi burnumu dikeceğim. Şöyle yerini göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bunun orta kısmı hafif kapanacak şekilde, hatta hafif değil, hemen hemen tam kapanacak şekilde yerleştireceğim. Daha sonra buraya dikelim arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle gözlerimi de diktim. 1 2 3, baştan 3 sıraya atlayıp, hatta yani ilk şuradan saydığımızda 1 2 3 4, 3 ile 4'ün arasına taktım gözlerimi arkadaşlar. Kilitli göz taktım. Şöyle arkasını çakmakla iyice erittim. Sizler inci düğme de takabilirsiniz. Böyle yapmak istemezseniz. Şöyle koyayım. Şu şekilde denk gelecek şekilde ellerimizin üstüne denk gelecek şekilde yerleştireceğim. 1 2 3, hemen hemen 3 tane ilmek yukarı, 3 sıra yukarıdan başlamışım. Şöyle sayayım, 1 2 3, aynen. Ben çok da böyle bu tür şeylerde çok böyle muntazamlığı aramam, ama illaki sayı belli olsun derseniz bu şekilde. Şimdi buraya böyle
dikeceğim arkadaşlar. Bir eldivenden bir de geyiğimizden ilmek alarak dikeceğim. Şurayı dikmeden önce bunu yapıp dikerseniz daha rahat oluyor. Pardon. Aslında ilk başta da bu yapacağınız, hani herhangi bir aplik yapacaksanız onu ilk başta da yapabilirsiniz aslında. Eldivene ağırlık vermek istediğim için ben en sona bıraktım. Şimdi böyle komple dikelim. Bu boynuzları da dediğim gibi şöyle açın. Mesela şurayı şöyle dikin. Yayaraktan. Toplanıyor çünkü. Siz böyle elinizde açın. Yayarak dikin. Evet. Geyiği diktim arkadaşlar. Şimdi şurası açık kalmıştı en son. Artık orayı da halledelim. Burada ipimi kopartmamıştım biliyorsunuz. Şöyle şuraya getireceğim. Evet. Şimdi şöyle birbirine denk gelen kenar ilmeklerimizi birleştirip dikeceğim. Herhangi farklı bir şey yok. Sonuna, bilek kısmına kadar dikeceğiz. Evet. Bu şekilde dediğim gibi şöyle bilek kısmına kadar dikelim, gelelim. Evet, eldivenimiz hazır. Bu da sizinle birlikte ördüğümüz eldiven. İsterseniz burayı böyle uzun yapıp şöyle katlayabilirsiniz. Hemen şu ipimi de keseyim katlamışken. İsterseniz şu parmağı yapmayıp tam eldiven de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada kesip yarım eldiven yapabilirsiniz. İlmeklerinizin hepsini tek tek kesip buraya kadar işleyip tek tek kesip yarım eldiven yapabilirsiniz. Bu şekilde eldivenlerimiz hazır. Çok tatlı oldular. Geyik yerine Noel Baba yapabilirsiniz. Çam ağacı yapabilirsiniz eğer kış temalı istiyorsanız. Veya normal çiçekli yapabilirsiniz. Boşta bırakabilirsiniz. Her şekilde güzel bir eldiven oluyor arkadaşlar. Keyifli bir çalışma oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.